Bu sıramızı da tamamladık. Sonuna geldik. Burada yine dörtlü bir trabzan. Şu en sonki zincirin tepesine yaparak son sırayı tamamlıyoruz. Bu şekilde. Şimdi 4 zincir çekerek dönüyoruz. 1, 2, 3, 4. Burada ikili tığ üstü alıyoruz. Şuradaki gördüğümüz şu boşluğa iki trabzanın ortasına bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Yine çift tığ üstü alıyoruz. Bu boşluğa da 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi burada yine şu iki trabzanın ortasına üçlü trabzanımızı yapıyoruz ve bir tane de şu boşluğa şimdi yeniden başlıyoruz. İki trabzanın ortasına 3 tane boşluğa bir tane iki tane trabzanın ortasına bir tane de bu boşluğa sonra yine bu iki tanenin ortasına ve bu boşluğa da 3 tane. Şu şekilde olacak bu sıramız. Şöyle söyleyeyim. Uzun trabzanların tepesine bir tane, boşluğa 3 tane. Yeniden buraya bir tane, boşluğa da bir tane. Ondan sonra yeniden işlemi başa alıyoruz. Bu şekilde. Bu sırayı da bu şekilde dibine kadar örelim. Bu sıramız da bitti. Sonuncu trabzanı birlikte yapalım. Sonuncusunu şu zincirin tepesine yapıyoruz. 1, 2, üçlü trabzan yaparak bu sıra bitiyor. Şimdi 6 zincir çekerek dönüyoruz. 3, 4, 5, 6. Çift tığ üstü alıyoruz. Burada 1, 2 boş bırakıyoruz. Üçüncüye üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrardan çift tığ üstü alıp sayıyoruz. 1, 2, 3. trabzanın tepesine üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Aralara 2 zincir, 2 tane tepeyi boş bırakıyoruz. 3. trabzan tepesine üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bu sıranın mantığı da bu. 2 boş bırak, 3. trabzan tepesine trabzan yap. Bu şekilde görünüyor. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Bu sıramız da bitti. Sıranın sonunu birlikte yine yapalım. 2 zincir çektim. Çift tığ üstüme aldım. Şu uçta zincirimiz var. O zincirimizin tepesine batarak üçlü trabzanımızı yapıyoruz ve bu sırayı tamamlıyoruz. Şimdi bu sıranın bir üst sırasına geçmeden önce söylemem gereken bir püf nokta var. Buradaki kutularımızın sayısıyla şuradaki kutularımızın sayısı aynı olmak zorunda. Neden derseniz
eksik gelirse örmeye devam ettiğimizde örneğimiz bu şekilde daralabilir hafif. Fazla gelirse de bu şekilde esneyebilir. Çirkin bir görüntü olur. Aynı sayı olmalarına dikkat edin. Buradaki sırayı da sayın, bu kutuların buradakini. Bunlarla aynı eş değerse bu şekilde devam edelim. Aynı eş değer olmak da zorunda. Yoksa örnek değişir. Çirkin görüntü verir. Şimdi bu sonunda 6 zincir çekerek dönüyoruz. Çift tığ üstü alarak şimdi bütün trabzanların tepesine yeniden trabzan yapıyoruz. Aralara da 2 zincir çekiyoruz. Alttaki sıranın aynısını bu sırada da tekrarlıyoruz. Araya 2 zincir, çift tığ üstü, hemen trabzanın tepesine batıp üçlü trabzan yapıyoruz. Sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım bu sırayı. Bu sırayı da tamamladık. Son kısmını birlikte yapacağız. Bu şimdi örneğin son sırasıydı. Bundan sonrası nakarat olacak. Başa döneceğiz. Şimdi biz bu son sırayı yapınca döneceğiz. Şu trabzanların sırasını yeniden başlayacağız. Bunu ne kadar yapacağız söyleyeyim. Herkes aldığı ölçüye göre bu arayı ölçecek mezro ile. Şöyle söyleyeyim. Benim mesela bu aram 14,5. Şimdi siz de ölçünüzü enine aldığınızda göğüsten itibaren dediğim gibi burası 14,5'sa sizler bunun üstüne kaç kat daha nakarat örmeniz gerektiğini hesaplayacaksınız ön kısımda. Ona göre tekrardan nakaratı yapıp istediğiniz ölçüye gelene kadar öreceksiniz. Şimdi buradaki dönüşü birlikte yapalım ve yeniden başlangıcı göstereyim. Ondan sonrasını zaten aynı nakaratı örersiniz. Şimdi sonunu bağlayalım buranın. İkinci zincirin tepesine üçlü trabzanımızı yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. 4 zincir çekerek dönüyoruz. Döndüğümüz gibi içine, boşluğa hemen üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bir tane daha yapıyoruz. Diğerini tepeye yapıyoruz. Aralara 2 tane, tepeye 1 tane. Bu şekilde yeni örneğimizi, nakaratımızın ilk sırasını kurmuş oluyoruz. Bu şekilde. 2 tane araya, 1 tane de trabzanın tepesine. Sonra yine aynı işlemi sonuna kadar yapıyoruz. Tekrardan ne kadar nakarat yapmak istiyorsanız, hangi genişlikte istiyorsanız o genişliğe kadar nakaratı tekrarlayarak ön kısmı yapalım. Parçamızın ön kısmı bitti, bluzumun. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk başlangıcımızı buradan yapmıştık. Şu ikili sıradan. Bunu 3 nakarattan ön kısmını bitirdim. Bakın burada 1, ikinci nakarat. Burada da 3. Şimdi şöyle göstereceğim. Bu kısımda koltuk altına kadar ördüm. 3. nakaratı bu şekilde bitirdim. Ön bluzun ön kısmında. 2 sırada koltuk altı için böyle kutucuklar ördüm.
Şimdi burada hesaplamayı nasıl yaptım? Mezroyla ölçeyim. Benimkinin şu anki boyu 67 santim. Kol kısmına ise 20 santim ayırdım. Sizler daha emin olmak istiyorsanız omuzdan koltuk altınıza ölçüde alabilirsiniz ama ortalaması 20-22 santim olabilir. Bir de bizim bu tarafta da bitince birkaç sıra öreceğimiz için bu kadar koltuk altı santimi yeter. 20 santim kısaca koltuk altından omuza pay bıraktım. Diğer kısmını gövdesine. Amacım tek parça halinde bluzumuzu örelim. O yüzden kesme yapmadan size de aynı şekilde göstereyim istedim. Arkadaşlar şimdi koltuk altına kadar 2 sıra ördüm. Kutu şeklinde. Böyle 20 santim kalana kadar. Hatta şuradan daha da iyi analiz edebiliriz. Kaç kutu daha bu üst kısma ne kadar öreceğimizi de buradan belirleyebiliriz. Şimdi bu iki kutunun bir tanesi ön kanada, diğeri bluzumuzun arka kanadına geçerli olacak. Şimdi arka tarafımızın da örnek sırasının ilkini örmeye başladım. Şöyle başladığımız yeri biliyorsunuz. Şu 2 sıradan başlamıştık. Şimdi onun ilk sırasını örüyorum. Şimdi burayı nasıl ilerleteceğiz? Onu şimdi size göstereceğim. Bu şekilde üçlü trabzanımızı boşluğa 2 tane yan yana yapıyoruz. Üçüncüyü yaparken şuradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Beşincinin içine batıyoruz. 4 tane burada bırakıyoruz. Şimdi burada bir zincir çekiyoruz. Ondan sonra üçlü trabzanımızı tamamlıyoruz. Örneğimizi ilk başlarken yaptığımız trabzan tekniğini burada da yapacağız şimdi. İkili tığ üstümüze aldık. Şu son 2 kanadın içine giriyorum. Bu şekilde. Buraya bir zincir çekiyorum. Ondan sonra üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde. Tekrardan ikili tığ üstü alıyorum. Kanadın içine giriyorum. Zincirin. Bu şekilde bir zincir boşluğa çekiyorum. Ardından üçlü trabzanımı örüyorum. Bir tane daha beraber yapalım. Yeri dahi belirgin olsun. Son 2 kanada giriyorum. Bu şekilde bir zincir buraya çekiyorum ve üçlü trabzanımı yaparak sırayı tamamlıyorum. Bakın şu şekilde ilerliyoruz. Bunu bu omuz hizasına kadar, şuradaki omuz hizasına kadar öreceğiz. Ne kadar öreceğiz derseniz şaşırmamak için bu alttaki şu trabzandan itibaren diğer trabzanları sayalım. O uca kadar burayı tamamlayalım. Tek tek sayarak bu aynı sayı olana kadar burayı örelim. Oraya gelince tekrardan ben size göstereyim. Bluzumuzun gövde kısmını tek parça örme tüyomuzda bu şekilde sizler için 2 parça değil de tek parçada olması için püf noktalarından da bir tanesi bu gösterdiğim şekil. Buradaki trabzanları saymanın bir kolay yolu da şuradan itibaren 16 tane kutu üzerine yapmışım ben kol kısmını. Her bir kutunun içinde de 3 tane trabzan var. Ben de burada en sonki
trabzandan sonra üçer tane saya 16 tane kutuyu tamamladım. Bir kolay yöntemi de bu. Şimdi burada en son yeri beraber yapalım. En son trabzanı kanadın içine batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Üçlü trabzanımızı yaparak arka tarafın ilk sırasını bitirmiş oluyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Çift tığ üstümüze alıyoruz. Hemen zincirin dibine batarak ilk üçlü trabzanımızı burada yapmış oluyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar trabzanlarımızı yapıyoruz. Ve ondan sonra da şurada ilk başladığımız sırayı tamamlamış oluyoruz. Sonra yeniden diğer sıradaki örneğe geçerek arkada da önde kaç tane nakarat yaptıysanız, örneğin kaç sıra tekrarladıysanız arkaya da o şekilde tekrarlayınız. Şöyle söyleyeyim kafanız karışmasın diye. Başladık. İlk örnek paragrafımız burada bitiyordu. Ben bunu 3 kere tekrarladım önde. Arkada da 3 kere tekrarlayacağım. Siz de bunu önde kaç defa tekrarladıysanız arkada da o kadar tekrarlayıp şu arkadan bu kısma kadar geleceğiz. Burayı da size tekrardan göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ön kısmı hep birlikte ördük. Koltuk altına kadar olan yeri de ördük. Benim koltuk altına kadar gelen kutu sayım 40 tane. İpi hiç kopartmadan arka kısma başladık. Arka kısmı da tamamladık. Şimdi arka kısmında burada yine koltuk altı kısmına geldik. 40 tane kutumu ördüm. Şimdi ikinci kutumu örerken birleştirme yapacağız. Hiç dikiş olmaksızın gövde kısmını örerken birleştireceğiz. Şimdi onun için ne yaptım? Şöyle çevireyim. Size de göstereyim. İlk başladığımız parçanın baş kısmı burası. Burada 40 tane kutu sayımı belirledim. Bunu nasıl belirledim? Şurada ilk başlarken ilk kutumu için 4 tane trabzan saydım. Bu ilki. Sonrası 3'ün katları. Şimdi bakın burada bir trabzan bitti mi? 1, 2, 3. Üçüncüsü de ikinci kutuyu yapıyor. Bu şekilde ilkini 4 sayıp diğerlerini 3'ün katı sayarak 40 tane kutumun yerini belirledim. Bir tane ayraç ile işaretledim. Nereden birleştireceğimizi bilelim diye. Siz de bu şekilde yaparsanız aynı kolaylık size de tamamlanmış olur. Beraber çok daha kolay bir şekilde birleştiririz. Bu kısım kol kısmı. Biz şimdi gövde kısmında devam edeceğiz. Burada 4 zincir çektim. İşaretlediğim yerin içine batarak kaydırma yöntemiyle burayı birbirine bağlıyorum. Şimdi yan taraftaki trabzanın tepesine aynı şekilde kaydırıyorum. Bağlıyorum. Bir tane daha kaydırıp bağlıyorum. Bir tane daha. 3 tane kaydırıp bağladım. Şimdi burada 2 tığ üstümüze alıyoruz. Bu tepeye, trabzanın tepesine üçlü trabzanımızı yapıyoruz ve bakın şuradan şöyle göstereyim.
aynı yere tekrardan girip tığ üstüsüz kaydırma yöntemiyle bağlıyoruz. Sonra yeniden kaydırma yöntemiyle 1, 2, 3. Yeniden 2 tığ üstü alıyoruz. Alttaki trabzanın üstüne yeniden üçlü trabzanımızı yapıyoruz ve aynı yere tekrardan kaydırarak bağlıyoruz. Şu görüntü oluşuyor. Bir kere daha birlikte yapalım. Şimdi 3 tane kaydırma yöntemiyle ilerleyeceğiz. 2, 3. İkili tığ üstümüze alıyoruz. Şimdi buraya hemen yani şöyle göstereyim, yandaki kafesin tepesine üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Kafesimiz oluştu. Şimdi burası boşlukta kaldığı için bu yana değil de başladığımız yerin aynı yerin içine girerek kaydırma yöntemiyle orayı bağlıyoruz, bitiriyoruz. Ondan sonra 3 tane sayarak diğerini yapıyoruz. Diğer trabzanı. Bakın görüntü de şu. Hiç belli bile olmuyor. Komple dikişsiz bütün gövdeyi örüp bu şekilde tamamlamış olacağız. Şu sonuna kadar, dibe kadar. Hep birlikte tamamlayalım, devam edelim. Vermiş olduğum tüyo şeklindeki teknikle sıramızı tamamlayıp gövde kısmını bitirmiş olduk. Bakın bitmiş halinde hiç belli bile olmuyor. Sanki burası tomar bir şekilde örülmüş gibi duruyor. Bluzumuzun omuzuna geldik. Şimdi burada işaretler koydum. Önce 3'e bölüyoruz. 3 nakarattan yapmıştık bluzumuzun enine. Şu ana çizgilerin başlarına işareti koyuyoruz. Bir bu başa, bir diğer başa. Buralar omuzlar oluyor. İşaret yerlerimiz bunlar. Bir tarafı ben şimdi böyle ördüm 4 sıradan ve bağcık ekleyeceğim için şu kadar 5 sıralık bir boşluk bıraktım. Sizler derseniz ki ben bağcık eklemek istemiyorum, sırf burayı omuz yapmak istiyorum. O zaman şu kısımdan buradan başlayıp bunun aynısını şimdi göstereceğim gibi aynı bu şekilde örerek omuzunu tamamlayabilirsiniz. Ama benimle aynı örmek isteyenler, bağcık takmak isteyenler bu şekilde öreceğiz. Şimdi ölçüyü bu diplere koyduk iki taraftan. Ben şimdi bu tarafı ördüğüm için buranın şeyini çıkarttım, işaretini. Bu tarafa gelince omuza, şimdi buradaki işaretim duruyor. Buradaki kutum 7 taneden oluşuyor. Burada da aynı ölçüyü almamız lazım. O yüzden buradan başlıyoruz saymaya. Şurası bir kutu oluyor. 2, şurası 3, 4, 5, 6, 7. kutu. İşareti de oraya tekrardan koydum. Aynı şekilde arkada da sayarak işareti koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu taraflarda da 5 tane kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra kaldı. Sizler de aynı şekilde ölçüyü alırsanız örerken hiçbir şekilde karışıklık yaşamazsınız. Burası da yaka kısmı. Orayı da daha sonra yapacağız. Şimdi hep birlikte omuzu yapalım.
Burada küçük bir boşluğumuz var. Böyle açınca görüyorsunuz, şurası. Oraya tığımızı geçirerek ipimizi bağlıyoruz. 7 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çift tığ üstü alıyoruz. Şu ortada bir boşluk var, küçük. Oraya girerek üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. İkili tığ üstümüzü alıyoruz. Buraya giriyoruz bu sefer. Üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Çift tığ üstümüzü alıyoruz. Hemen buraya. Görülüyor zaten boşluk. Bu şekilde bu boşluğu da tamamlayarak yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Çift tığ üstümüzü alıyoruz. Bu sefer buraya giriyoruz. Üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 3 zincir, tığ üstü, ikili. Bu sefer şuradaki boşluğa giriyoruz. Üç zincir, ikili tığ üstümüz alıyoruz ve burada şuraya, bunun arasına giriyoruz. Bu şekilde. 3 zincir çekiyoruz. Yine çift tığ üstümüze alıyoruz. Şimdi işaretlediğimiz yere geldik. Sonuncu yere giriyoruz. Üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bir daha da sayalım kaç tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi burada 7 zincir çekerek dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çift tığ üstü alıyoruz. Üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde şu sıranın sonuna kadar örüp gelelim. 3 zincir çekiyoruz. Son trabzanı sayıyoruz şuna. 1, 2, 3.'ye bağlayarak bu sırayı trabzanını yaparak tamamlıyoruz. Şimdi burada 4 zincir çekerek dönüyoruz. Döndük. 2 tığ üstümüzde aldık. Boşluğa trabzanımızı yaptık. Bu boşluklara 3 tane üçlü trabzanlarımızı yapacağız. Bir taneyi de trabzan tepesine yapacağız. Şu şekilde. 3 taneyi boşluğa 2 3 bir taneyi de trabzanın tepesine 4. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Burada sonunu üçlü trabzanımızı şu şekilde bağlıyoruz. Zincirin dördüncüsüne, yani 1, 2, 3, dördüncü alttan zincire bağlıyoruz. Bu şekilde bu sıra tamamlanıyor.
Şimdi birleştirme sıramıza geliyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Arka kısımda işaretlediğimiz yer, bu taraf kol kısmı, bu taraf yaka kısmı oluyor. Bu şekilde. Şimdi kol kısmı olan yere, gördüğümüz şu boşluğun içine tığımızı geçiriyoruz. İpimizi buraya bağlamış oluyoruz. Şimdi komple bu kısmı çeviriyoruz. Çevirdiğimiz zaman kol kısmı bu tarafta, yaka kısmı bu tarafa kalıyor. Şimdi burada şu işlemi yapacağız. Şu zincirlerin üstüne kaydırma yöntemiyle gireceğiz. Kanatların bir tarafına giriyoruz, kaydırıyoruz. İkinci kaydırma, üçüncü kaydırma, dördüncü kaydırma, çift tığ üstü alıyoruz. Arka taraf bu şekilde önümüze aldık. Sayıyoruz. 1, 2, 3, dördüncü trabzan tepesine batarak üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Ve hemen yine aynı boşluğa bir daha batarak kaydırma yöntemiyle sıklaştırıyoruz orayı. Yeniden başlıyoruz aralara girmeye. Birinci kez kaydırıyoruz. Buralar biraz sıkıntılı. İkinci kez. Üçüncü kez. Dördüncü kez kaydırıyoruz. Çift tığ üstümüze alıyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 sayıyoruz. Dördüncüye üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Ve aynı boşluğun içine bir kere daha kaydırma yöntemi yaparak burayı sıklaştırmış oluyoruz. Yeniden burada yine başlayacağız. Zincirlerin tepesine girerek 4 kere gireceğiz. Bir kere kaydırdık. İkinci kez. Üçüncü kez. Dördüncüye girdik. Burada çift tığ üstümüze alarak burayı sayıyoruz. 1, 2, 3, dördüncü trabzanın tepesine girerek üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Yine aynı dibine girerek sağlamlaştırıyoruz. Bu şekilde işaretlediğimiz yere kadar devam ettirelim.